Koyusu bana resma. Yeniden selamun aleyküm ahali. Bir önceki videomuzda Lenovo'nun bu model notebook'unu incelemiştik. Hemen yukarıda çıkan linke tıkladığınızda görebilirsiniz. Şimdi ise FreeDOS yani işletim sistemi olmadan satışı yapılan aynı makinemize USB bellek ile Windows 10 işletim sistemini ve sonrasında ses ve ekran kartı, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth gibi sürücüleri nasıl yükleyebileceğimizi anlatacağım. Ama onun öncesinde mutlaka sizler YouTube'a USB belleğe Windows 10 nasıl kurulur ya da USB bellek nasıl boot table yapılır diye arattırıp gerekli bilgilere ulaşıp ardından uygulayarak flash belleğinizi ön yüklenebilir hale getirmelisiniz. Öncelikle bu makinemizde iki şekilde işletim sistemi kurulumu yapabiliriz. Birinci yöntem makinemizin solunda bulunan Nova düğmesiyle. İlk olarak Windows 10'u ön yüklenebilir şekilde kurduğumuz flash belleğimizi USB girişlerinden birine takıyoruz. Sonra notebook'umuz kapalı konumdayken ataç gibi ince uçlu bir parça ile buraya birkaç saniye basılı tuttuğumuzda Nova butonun menüsüne ulaşıyoruz. Burada boot sekmesine klavye yön tuşlarıyla gelip Enter dediğimizde öncesinde takmış olduğumuz flash belleğimiz burada da gözükecektir. Özür dileyerek diyorum ki buranın video çekimini yapmayı düşünemedim. Ama dediğim gibi USB'ye taktığımız belleğimiz ekrandaki seçeneklerin arasında belirecektir. Yine klavye yön tuşlarıyla görünen yere gelip Enter'ladığımızda makine yeniden başlayıp Windows kurulum aşamasına geçecektir. İkinci yöntem ise yine aynı şekilde ön yükleme yaparak Windows 10'u yüklediğimiz flash belleğimizi USB'ye taktıktan sonra makinemizi başlatıyoruz. Ardından F1 tuşuna birkaç kez basarak BIOS menüsüne ulaşıyoruz. Sonrasında önümüze çıkan bilgilendirme yazısına OK deyip kapatıyoruz. Fare ile sol tarafta bulunan boot sekmesine tıklıyoruz. Açılan sayfada USB boot yazan alanın karşısında bulunan disable yani engelli anlamına gelen yere tıklayıp enable yani etkin hale getiriyoruz. Ardından klavyede F10 tuşuna bastığımızda değişiklikler kaydedilsin mi uyarısına da yes deyip tıkladığımızda makinemiz yeniden başlayıp Windows 10 kurulumuna geçecektir. Burada yüklenilecek dil Türkçe, saat dilimi Türkiye ve klavye girişi de Q olarak otomatik şekilde gelmektedir. Tercihinize göre seçim yaptıktan sonra ileri diyoruz. Açılan yeni pencerede şimdi yükleye basıyoruz ve birkaç saniye bekliyoruz. Windows 10 etkinleştirme şifreniz var ise bu alana yazıyoruz. Yok ise veya sonradan bu işlemi yapacağım diyorsanız ürün anahtarım yok sekmesine tıklıyoruz. Sonrasında Microsoft'un sitesinden indirdiğimiz ve ön yüklenebilir şekilde flash belleğe yüklediğimiz Windows 10'un sürümleri çıkmaktadır. Windows 10 Professional'ı seçip ileri diyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyorumu işaretledikten sonra tekrar ileri dediğimizde bu alana geliyoruz. İlerleyen zamanlarda Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yapmak istediğinizde dosya ve kurmuş olduğunuz programlarınızı kaybetmeden işletim sisteminizi yükseltme seçeneğiyle Windows 11'e taşıyabilirsiniz. Ama şimdi makinemizde işletim sistemi olmadığından sıfır kurulum yapacağız. Yani özel yazan alana tıklıyoruz ve diskimizi bölme aşamasına geliyoruz. 256 GB SSD'miz var. Ama neden burada 238.5 GB gözüküyor diye soracak olursanız açıklama kısmında paylaşacağım linkten faydalanabilirsiniz. Diskimizi bölmek için yeni sekmesine tıklıyoruz. Ben burada 256 GB'lık SSD'nin 100 GB'ını sisteme ayıracağım. Sizler de ihtiyacınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem Windows 10'u kuracağınız alanı 100 GB'dan aşağı düşürmeyin. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda programlar, oyunlar yüklendiğinde, üstüne sistem güncelleme istediğinde yetersiz disk alanı uyarısıyla karşılaşmanız büyük olasıdır. Evet, 100 GB yani 100.000 MB yazdıktan sonra uygulaya basıyoruz. Karşımıza tüm Windows özelliklerinin doğru çalışmasını sağlamak için ek bölümler oluşturabilir uyarısı çıkıyor.
Tamam dediğimizde bölüm 1'de sistem dosyaları için 579 MB, bölüm 2 için yaklaşık 100 GB alan oluşturuldu. Sonrasında 140 GB'lık ayrılmamış alana tıklayıp ardından tekrar yeni sekmesine bastığımızda çıkan rakamlarda bir değişiklik yapmadan uygula dediğimizde 140 GB'lık bölüm 3'te oluşturulmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 256 GB'lık SSD'nin 100 GB'ını sisteme yani bölüm 2'ye ayıracağımı söylemiştim. Fakat ben burada yanlışlıkla bölüm 3'ü işaretleyip ileri dedim ve bunu şimdi montaj yaparken fark ettim. Yani aklınız karışmasın. Sizler kendi durum ve koşullarınıza göre ister bölüm 2'yi ister bölüm 3'ü seçip ileri dediğinizde 5 dakikalık süren kurulum aşamasına geçecektir. Bu esnada birkaç kez bilgisayar kendini yeniden başlatacaktır. Panik yapmayın. Evet arkadaşlar, hızlı geçiş efektiyle beraber 5 dakikanın ardından kurulum aşaması bitmiştir. Şimdi ise birkaç ön ayar yaptıktan sonra masa üstüne ulaşacağız. Burada yükleme öncesinde belirlediğimiz bölgemizin doğruluğunu sorguluyor. Bakıyoruz doğru, Türkiye seçili, evet diyoruz. Ardından yine aynı şekilde klavyemizin de Türkçe Q olduğunu görüyoruz. Tekrar evet dediğimizde bizden ikinci bir klavye düzeni eklemek istediğimizi söylüyor. İleride ihtiyaç halinde sonradan da halledebileceğimiz bu iş için atıla diyoruz. Ardından bizden internet bağlantısını istiyor. Görmüş olduğunuz gibi Ethernet'imizi otomatik algıladı ama Wi-Fi'yi tanımadı. Şu anda da bulunduğum konum müsait olmadığından kabloyu Ethernet'e takıp kullanamayacağım için bu işlemi internet bağlantım yok sekmesine tıklayıp geçiyorum. Yine burası da internet bağlantısıyla alakalı olduğu için sınırlı kuruluma devam et diyorum. Ardından gelen alana bilgisayarı kim kullanacaksa artık eşiniz, çocuğunuz veya iş yerinizin adını yazıp ileri dediğimizde parola oluşturuna geliyoruz. Parolanızı yazıp tekrar ileriye tıklıyoruz. Oluşturmak istemiyorsanız boşta bırakabilirsiniz. Etkinlikler eşitlensin mi sorusuna ben gerek duymadığım için hayır diyorum. Gizlilik ayarlarına geldiğinizde sizler kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Artık bu ne derece doğru bilmiyoruz ama bulunduğunuz konumu, size göre reklam verilmesini gibi diğer seçenekleri de okuyarak etkin bırakabilir ya da kapatabilirsiniz. Takibinde kabul et kısmına kliklediğimizde birkaç dakikalık bekleyişin ardından kurulum tamamıyla bitmiş olup masa üstüne ulaşıyoruz. Evet, Windows 10'a sonunda ulaştık. İlk olarak gizli olan masaüstü simgelerini görüntüleyip ardından aygıt yöneticisine gidip hangi sürücüleri yüklü olup olmadığını bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar benim ön yüklenebilir şekilde flash belleğe kurduğum Windows 10'un sürümü biraz eski olduğundan burada üzerinde sarı ünlem bulunan bilinmeyen aygıtlar, Wi-Fi, ses gibi 9'a yakın donanımın driverlarını otomatik olarak algılamadı. Şayet sizler flash belleğinize ön yüklenebilir şekilde Windows 10'un güncel sürümünü yüklemişseniz büyük olasılıkla hepsini ya da birkaçını tanıyacaktır. Bu aşamadan sonra makinemizi internete açıp Windows güncellemelerini ardından aygıt yöneticisinde algılanmayan sürücüleri yüklemek olacaktır. Ancak öncesinde dediğim gibi sistem benim Wi-Fi'yi tanımadığından, durumumda müsait olmadığından kablo ile de internete bağlanamıyorum. Ben burada cep telefonumun hotspot özelliği yani internet paylaşımını kullanarak bilgisayarımı internete gelecek hale getireceğim. Sizler durumunuza göre ister kablolu ister kablosuz isterseniz de benim yaptığımı takip ederek de devam edebilirsiniz. Şimdi Motorola G5 S Plus cep telefonumu USB girişlerinden birine takıyorum ve birkaç saniye sonra notebook'umuz telefonumuzu algılıyor. Benim telefonumun Android sürümü 8.1. Sizlerinki daha üst ya da düşük bir versiyonda olabilir. Demem o ki hotspot menüsüne ulaşma yolları belki az biraz farklılık gösterebilir ama mantık hemen hemen aynı. Çözeceksinizdir. Şimdi telefonumuzda ayarlara giriyoruz. Ardından ağ ve internete, sonrasında hotspot bağlantı paylaşımına dokunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kablosuz, Bluetooth ve USB ile internet paylaşımı yapabilirsiniz. Ben durumumdan dolayı USB bağlantı paylaşımını tercih edeceğim. Dokunup aktifleştirdiğimde notebook'umuz artık internete girmeye hazır hale geliyor. Bu aşamadan sonra ilk yapmanız gereken Windows güncellemelerini kontrol etmektir. Bunun için başlata Windows Update veya güncellemeleri denetle yazıp Enter dediğimizde gereken arayüze ulaşırsınız. Bu işlemin ardından tekrar aygıt yöneticisine gidiyoruz.
Bundan sonraki süreçte sarı ünlem bulunan donanımların sürücülerini tek tek yükleyeceğiz. İlk olarak A denetleyicisine sağ tıklayıp ardından sürücüyü güncelleştir diyerek başlayalım. Beraberinde çıkan alana güncel sürücü yazılımını otomatik olarak araya bastığımızda çevrim içi olan internetimiz sayesinde driverları bulup sonrasında otomatik olarak yükleyecektir. A denetleyicisi işlemi bittikten sonra kablosuz Ethernet'iniz aktif olacaktır. Dilerseniz cep telefonu üzerinden aldığımız internet bağlantısını iptal edip sahip olduğunuz kablosuz modeme geçiş yapabilirsiniz. Sonrasında yine aygıt yöneticisine döndüğümüzde aynı işlemi diğer sürücüler için de tekrardan uygulayıp Windows kurulum işlemini tamamıyla bitiriyoruz. Bundan sonraki süreçte dilediğiniz web tarayıcısını ihtiyacınız olan programları, oyunları yükleyip notebook'unuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorununuz, anlayamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtiniz. Elimden gelen yardımı yapmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdilik eyvallah.